Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda size bir bitki tanıtacağız. Yucca filamentosa bitkisini tanıtacağız. Yucca bitki topluluğu yaklaşık 40 farklı türden meydana gelmekte. Bu türler genelde ılıman yerlerde, sıcaklığın 8-10 dereceden aşağıya inmediği yerlerde, mekanlarda yetiştirilirken bazı türleri ise soğuklara oldukça dayanıklıdır. Yucca gloriosa ve filamentosa modelleri soğuklara oldukça dayanıklıdır. Eksi 25 dereceye, hatta bu modeli Yucca filamentosa eksi 35 dereceye kadar dayanabilen soğuklara önemli bir peyzaj bitkisidir. Bu özelliği dolayısıyla hem karasal iklimde hem ılıman iklimde, bakın burası bir yol arkadaşlar bu arada. Burası neresi? Burası Konya. Konya iklimini az çok tahmin edebiliyorsunuz ne kadar soğuk olabileceğini. Eksi 20 derecelere, 25 derecelere kadar düşebilen bir sıcaklığı vardır. Daha doğrusu soğukluğu vardır kış döneminde Konya ikliminin. Buna rağmen buraya dikilmiş bu bitkiler ve muhteşem bir güzellik arz etmeye başlamış. Bakın böyle yol boyunca çok güzel bir peyzaj görüntü arz ediyor bu çiçekler. Avize bitkisi olarak da adlandırılır arkadaşlar. Bakın şöyle çiçekler açtıktan sonra bir süre sonra aşağıya doğru avize gibi eğilirler. Şöyle içini de size göstermeye çalışalım. Bakın içerisinde erkek ve dişi organlar bulunur. Bu çiçekler arkadaşlar arılar ve güveler aracılığıyla döllenir. Hafif küçük bir meyvesi oldu. Kaynaklarda yazılı. Biz üzerinde herhangi bir meyve görmedik. Ama tabi bu bitkiler genelde bu görsel güzelliği, şu çiçekleri için yetiştirildiğinden dolayı meyvesinin herhangi bir ticari değeri yoktur. Yenilip yenilmeyeceğine dair de bir bilgi yoktur. Bakın arkadaşlar arılar üzerinde kol geziyor. Gördünüz mü? Hemen şöyle bir yakın çekim alalım. Arı buradan polen toplamaya çalışıyor. Bu esnada da tabii çiçekleri tozlaştırıyor. Erkek çiçeklerin polenlerini dişicik tepelerine ulaştırarak çiçeklerin döllenmesini sağlıyor. Bakın şurada bir de tomurcuk çiçek sapını gösterelim. Bu çiçek sapı bu şekilde tomurcuklanıyor. Çiçeğin ortasından ve ortasına yakın bir yerinden bu şekilde çiçek sapı çıkıyor. Bu çiçek sapları arkadaşlar 2 metreye hatta 3 metreye kadar uzayabildiği kaynaklarda yazılı. Bu çiçek sapları da yaklaşık 1,5 metre boyunda uzamışlar ve gerçekten mükemmel bir görüntü var şu anda. Yani insan buradan gidesi gelmez ya, bu kadar böyle güzel bir görüntüye sürekli bakmak ister. Eğer siz de arkadaşlar Yucca filamentosa modelini edinebilirseniz bahçenizin bir köşesine bir peyzaj bitkisi olarak dikebilirsiniz. Gayet güzel bir tercihtir. Karasal iklim, ılıman iklim derdi yoktur. İstediğiniz herhangi bir yerde yetiştirebilirsiniz. Bu bitkiler, Yucca bitkilerinin büyük bir kısmı evlerde, kapalı mekanlarda saksı bitkisi olarak yetiştirilmesine rağmen bu filamentosa modeli açıkta istediğiniz gibi yetiştirebilirsiniz. Bakın şöyle biraz diplerine bakalım. Bu tek bir kök olmasına rağmen sürekli yanlardan yavrular verir. O yandan vermiş olduğu yavruları kesip başka bir yere, mesela şuradaki boşluğa buradan bir yavru kesip kökünden ayırıp buraya diktiğiniz zaman yeni bir bitki elde etmiş olursunuz. Yani çoğaltması da oldukça kolaydır. Şu yaprağından çoğaltabilirsiniz. Ondan sonra şu anda gözükmemekle birlikte bakın arkadaşlar şöyle bir gövde parçasından da gövdeyi kesip biraz yapraklarını azaltırsınız. Ondan sonra boş bir alana diktiğinizde yine bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Çoğaltması son derece kolaydır. Çok böyle çoğalmaya, köklenmeye iştahlı bir bitki olduğundan dolayı çoğaltması da gayet basittir. Tohumundan da
çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu bitkinin tohumları internette satılıyor. Tohum alıp ya da böyle küçük soğanlar halinde temin edip dikip o şekilde de büyütebilirsiniz. Böyle bir bitkiyi de temin edebilirsiniz. Peyzaj bitkileri satan yerlerde bu bitkinin fidanları vardır. Hatta daha olmadı. Böyle bir işte belediyenin dikmiş olduğu bir bitkiden bir parça alırsınız. Bir dal alırsınız. Onu çoğaltırsınız. O şekilde de çoğaltım yapabilirsiniz. Çoğaltması gayet kolaydır. Yaklaşık işte 3-4 metre boylarına kadar büyüyebilen bir bitkidir. Şimdi bu etrafa yayılmış bir sürü dal vermiş ya, bu dalları aslında ona müsaade etmeseniz, tek bir dal haline getirmiş olsanız bu bitki daha da yukarıya doğru çıkar. Daha böyle uzun bir boya sahip olabilir. Ama işte daha çok böyle çalı görüntüsü arz etmesi daha çok tercih ediliyor. Bakın böyle işte bir çalı formunda ve üzerinden çiçekler çıkıyor. Peki bu çiçekler ne zamanları açar arkadaşlar? Bu çiçekler Ağustos ayı ile Kasım ayları arasında açarlar. Biz de şu anda bu çekimi Kasım ayında yapıyoruz. Bakın maşallah çok güzel bir çiçek açmış ve bir taraftan da yeni tomurcuklar çıkıyor. Bu tomurcuk biraz daha uzadıktan sonra şu şekle geliyor ve yavaş yavaş avize gibi çiçekleri açıyor. Peki bu bitkilerin bakımı ve sulanması nasıldır? Arkadaşlar bu bitkiler susuzluğa son derece dayanıklı bitkilerdir. Çöl bitkisi diyebiliriz bunlara. Yani çöl kökenli bir bitki olduğundan dolayı çok fazla su istemez. Yani nasıl diyelim size, bu bitkiyi dikin. İlk bir sene belki biraz su verirsiniz, bakım yaparsınız. Sonra bitkiyi unutun. Kendi kendine böyle yaşar, çoğalır, çiçek açar, görsel bir güzellik sunar. Herhangi bir ciddi bakıma ihtiyaç hissetmez ve çok ciddi bir hastalığı falan da yoktur veya zararlısı falan da yoktur. Böyle kötü olmuş bazı yapraklarını budarsanız daha güzel olur. Daha işte görsel anlamda daha güzel bir görüntü sunar size. Kötü olmuş şu aşağıdaki yaprakları temizlemek, budamak mantıklı olabilir. Onun haricinde ciddi bir bakıma, sulamaya ya da işte gübrelemeye vesaire ihtiyaç hissetmez. Son derece dayanıklı bir bitkidir. Karasal ve ılıman iklimlerde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz mükemmel bir peyzaj bitki örneği Yucca filamentosa modeli. Arkadaşlar bu bitkinin yaprakları şöyle ince, uzun, dik bir şekilde ve ucunda da şöyle sivri bir alan olduğundan dolayı bazı yerlerde bu bitkiye Adem iğnesi olarak da isim verilmiş. Adem iğnesi de denildiği vakidir Yucca filamentosa modeline. İster evinizde yetiştirebilirsiniz, isterseniz de bağınızda, bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Güneşe son derece dayanıklı, hatta böyle yoğun güneş isteyen bir bitkidir. Çöl kaynaklı bir bitki olması dolayısıyla yoğun güneşe dayanıklı, susuzluğa dayanıklı ve ciddi bir bakım gerektirmeyen çok güzel bitkilerden birisi Yucca filamentosa bitkisi. İşte şu güzelliği yaşamak istiyorsanız bahçenizde arkadaşlar bu bitkiden mutlaka edinin. Mutlaka edinin. Gerçekten harika bir güzellik. Böyle ben buradan ayrılmak istemiyorum yani. Şu güzelliğe bakın ya. Arkadaşlar yucca bitkilerinin bazı modelleri kötü kokar. Bunun herhangi bir kötü kokusu yok. Güzel kokusu da yok. Kokmuyor ama en azından kötü bir koku yaymıyor. Gerçekten mükemmel bir peyzaj bitkisi. Size de şiddetle tavsiye ederim. Bakın şöyle o tarafa doğru gösterelim. Yol boyunca bu bitkilerden dikilmiş. Bu tarafa çevirdik. Burası daha mükemmel gözüküyor. Işığı da güzel alıyor burası. Gördünüz mü? Harika ya. Harika gerçekten. Size de bu mükemmel bitkiyi görünce bir tanıtım videosu çekmek istedik. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.